Türkiye İsrail'i kuşatıyor. Bu cümle İsrail'de son zamanların popüler cümlesi. Bir çeşit akıma dönmüş durumda. Siyasilerin kendi aralarında söylemek için yarıştıkları bir ifade. Mikrofonu kapan hemen konuyu buraya getiriyor. Türkiye İsrail'i kuşatıyor. Peki bu doğru mu? Türkiye gerçekten İsrail'i kuşatıyor mu? Şu an uzun soluklu bir plana mı şahitlik ediyoruz? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. Başlamadan çok kısa bir hatırlatma yapayım. Videolarımızı izleyenlerin yaklaşık %70'i abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. O yüzden içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenerek de daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler klasik diplomatik kriz sınırlarını aşmış durumda son zamanlarda. Artık taraflar birbirlerini doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamaya başladılar. Şu an oluşan tabloyu da tam olarak şöyle bir çerçeveye oturtabiliriz. İran'ın Orta Doğu'da oluşturduğu Şii nüfuzu zayıfladı. İsrail İran'ı zaten küçük bir tehdit olarak görüyordu ve onu artık hallettiklerini düşünüyorlar. Tartışılabilir olsa da düşünceleri bu. Şimdi sıra geldi büyük tehdide, yani Türkiye'ye. Çünkü Türkiye onlara göre yeni ve çok daha sofistike, daha güçlü, daha stratejik bir tehdit. İşte İsrail'in sahip olduğu bu tehdit algısı ve Türkiye'nin son zamanlarda İsrail'in giriştiği hukuk dışı, insanlık dışı eylemleri kabul etme işi iki devlet arasında büyük bir krize sebep oldu. İsrail tarafından sürekli Türkiye'ye tehdit mesajları geliyordu. Temmuz 2024'te ise Erdoğan tam anlamıyla damarlarına basan bir ifade kullandı. Nasıl ki Libya'ya, Karabağ'a girdiysek Filistin'i korumak için gerekirse İsrail'e de gireriz diye açıklama yaptı. O dönem zaten gergin olan ilişkiler iyice gerildi. İsrail tarafı bu tarz açıklamalar yapıyordu ama Türkiye yapınca bu açıklamaları bütün dünyaya duyurmak için ellerinden geleni yaptılar. Haziran 2026'da Erdoğan, İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki operasyonlarının asıl hedefinin Türkiye olduğunu açıkladı ve İsrail'in yine damarına basacak bir ifade daha kullandı. Türkiye'nin savunma hattı Hatay'dan değil, Halep, Şam ve Beyrut'tan başlar dedi. İsrail tarafı bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e saldırgan tavrı olarak lanse etti ama aslında burada saldıran değil, savunan bir yaklaşım vardı. Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu bu açıklamadan yaklaşık 10 ay önce Büyük İsrail adını verdikleri genişlemeci hayallerini ilan etmişti. Zaten bilinen bir devlet politikasıydı bu, açıktan söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları işte bu Büyük İsrail planına karşıydı. Yani aslına baktığınız zaman bir savunma refleksi bu. Tabii bunlar genel olarak sadece söylem düzeyindeki tartışmalar. Mesele bununla sınırlı değil. İsrail'in Türkiye'ye yönelik bu tehditkar söylemleri aslında devletlerindeki yeni bir kurumsal dönüşümü de yansıtıyor. Ki bu dönüşüm benim iddiam değil. Nagel Komitesi'nin çizdiği bir dönüşüm bu. Nagel Komitesi dediğim şey Netanyahu'nun talimatıyla kurulan İsrail'in savunma stratejileriyle askeri bütçesini planlayan bir oluşum. Bunlar 2025 yılının başında Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı ile ilgili 130 sayfalık bir rapor sundular. Ve Türkiye'nin buradaki varlığını, ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki Sünni gruplar üzerindeki etkisini İsrail için İran tehdidinden onlarca kat daha büyük bir tehdit olarak anlattılar. Eğer Türkiye burada etkisini, nüfuzunu arttırmaya devam ederse Türk askeriyle İsrail militanlarının karşı karşıya gelme riskini tetikleyebileceğini söylediler. Bu güvenlik doktrini İsrail'de yerleşmeye başladı. Hatta eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett Şubat ayında bir konferansa katıldı ve Türkiye'yi yeni İran olarak ilan etti. Ona göre Türkiye çok tehlikeli bir Sünni cephe inşa ederek İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. Bu da öyle sadece lider düzeyinde kalan bir durum değil bu arada. İsrail kamuoyu büyük oranda aynı görüşlere sahip. Mesela Gazze için kurulacak olan barış gücüne Türkiye'nin katılmasıyla ilgili anketler yapıldığında halkın %90'ının kesinlikle barış gücü için bile olsa Türk askerinin İsrail yakınlarına gelmemesi gerektiğini savunduğu görüldü. İsrail'deki bu kurumsal dönüşüm bazı somut adımlar da attı bugüne kadar. Mesela daha yeni, geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımı yalanını resmi olarak tanıdılar. İsrail hükümetleri şimdiye kadar Türkiye ve Azerbaycan'la olan ilişkilerini koruyabilmek için bu adımı atmıyorlardı. Hatta böyle bir şey söz konusu bile olmuyordu. Aslında geldiğimiz noktanın ne olduğunu en iyi bu adım gösteriyor. Sürekli kaçındıkları bu hamleyi de yaptılar. İnşallah Azerbaycan İsrail'le dost olunamayacağını bu olaydan sonra bari anlar artık. Bunun dışında bir de İsrail Somaliland'in bağımsızlığını tanıdı. 2025'in sonunda bunu yaptılar. Tabii ki burada da mesele Somali ya da Somaliland değildi. Türkiye, Afrika boynuzu ve Kızıldeniz'de bir nüfuz oluşturuyor. Birazdan bahsedeceğiz. Bu nüfuzu kırmak için İsrail böyle bir hamle yaptı. Somaliland dediğiniz yer, Somaliland tek taraflı bağımsızlık ilan eden ama uluslararası alanda tanınırlığı olmayan bir yer. İlk defa İsrail
İsrail bunları tanıdı. Yani hala dünyada hiçbir devlet Somaliland'in bağımsızlığını tanımıyor olmuş oldu. Bunların yanında bir de lobi faaliyetleri meselesi var. Türkiye'yi özellikle ABD Kongresi ve Batı başkentlerinde lobi faaliyetleriyle dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Mesela şu an ABD Başkanı Trump Türkiye ile ilişkileri yumuşatmaya çalışıyor. Onlar bunu engelleyebilmek için kongrede çift partili bir direnç oluşturuyorlar. Kontrolleri altında olan bütün kongre üyelerini partisine bakmaksızın Trump'ın karşısında konumlandırıyorlar. Yani İsrail Türkiye'yi bulduğu her alanda köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye'nin etki alanını daraltmaya çalışıyor. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü İsrail şu an Türkiye tarafından kuşatıldığını iddia ediyor. Defalarca liderler düzeyinde de strateji kurgulayan isimler düzeyinde de bunu açıkladılar. Türkiye şu an İsrail'i çevreliyor. Türkiye İsrail'in karşısında bir Sünni blok oluşturuyor. Türkiye durdurulmazsa İsrail'i yutacak bir çember inşa ediyor gibi açıklamalar yaptılar bugüne kadar. Peki haklılar mı? Yani böyle düşünmelerini sağlayan somut adımlar, hamleler var mı? Yani diğer bir deyişle Türkiye gerçekten İsrail'i kuşatıyor mu? Gelin bu konuyu bölge bölge tek tek ele alalım ve önce kuşatmanın kuzey ayağından başlayalım. Yani Suriye ve Irak hamleleri. Türkiye'nin bu bölgede attığı adımlar aslında İsrail sınırlarını saran fiziki bir kuşatma hamlesi sayılmaz. Burada atılan adımlar onların bölgesel yayılma alanlarına, stratejik derinlik arayışlarına ve vekil güçler üzerinden inşa etmek istedikleri etki alanlarına karşı bir kuşatma sayılabilir. Türkiye'nin bu bölgedeki hamleleri İsrail'in vaat edilmiş topraklar inancı ve Kürt koridoru gibi hayallerine karşı bir çevreleme stratejisi olarak görülebilir. İsrail işgal ettiği topraklara yerleştiğinden beri kendisini çevreleyen Arap ve Müslüman çoğunluğa karşı sürekli farklı yöntemlerle dengeler kurmaya çalıştı. Mesela 1950'lerde çevredeki Türkiye gibi Arap olmayan devletlerle stratejik ortaklıklar kurmaya çaba sarf ettiler. Ama zaman içerisinde bunun da kırılgan olduğunu gördüler. Sonuçta çevredeki Arap olmayan devletler de Müslüman devletler. Buralarda inşa edilen ilişkiler 5 sene iyi olsa 5 sene kötü olabiliyor. O yüzden bu yöntem onları istedikleri noktaya ulaştırmadı. Onlar da bölgedeki devlet dışı etnik ve dini azınlıklar üzerine oynamaya başladılar. Mesela Irak'ın kuzeyindeki Barzani hareketine 1960'lardan itibaren destek vermeye başladılar ve İsrail politikasında Kürt kartının devreye girişi de bu süreçte başladı. 1982 yılında Odet Yinon planı olarak bilinen strateji belgesi kaleme alındı. Stratejist Odet Yinon, İsrail'in o günden beri uyguladığı böl parçala yönet yöntemini oturttu iyice. Buna göre Suriye ve Irak gibi büyük ve merkezi bölge ülkeleri etnik, dini ve mezhebi fay hatları üzerinden parçalanacak. Daha küçük ve kontrol edilebilir kantonlar oluşturulacak. Mikro devletçikler ortaya çıkacaktı. Bu da elbette İsrail'in işini kolaylaştıracaktı. Mesela özellikle o dönemlerde yazdıkları yazılarda Irak'ın üçe ayrılması gerektiğini savundular hep. Şii, Sünni ve Kürt devletleri olarak bölünmenin İsrail çıkarları için en ideal senaryo olduğunu savundular. Suriye için de benzer bir plan oluşturdular. Kıyıda bir Alevi Şii devleti, Halep'te bir Sünni devlet, Şam'da Sünni görünen ama komşularıyla sürekli çatışan bir yapı, güneyde de Dürzilerden oluşan otonom bir bölge kurulacaktı. Suriye'de yaptıkları bu planın önünde çok büyük bir engel vardı. O da Halep-Kilis hattından başlayıp güneye doğru uzanan Halep Türkmenleri. Bu Türkmen varlığı olmasaydı onların hayali Kürt koridoru ile Akdeniz'e açılmaktı. İşte bu yüzden bu kuşağın tasfiye edilmesi, bölgenin Türksüzleştirilmesi gerekiyordu. Aynı şey Şii Hilali için de bir tehdit olarak görülüyordu. O yüzden bölgenin Türksüzleştirilmesi hem devrik Şam rejiminin hem de İsrail'in uzun vadeli çıkarlarıyla örtüştü. O dönem birlikte hareket ettiler. Bu hayallerine en çok ne zaman yaklaştılar derseniz İç Savaş döneminde. İsrail Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e kadar uzanacak bir Kürt koridoru hayali kurdu ve bunun için ABD ile birlikte terör örgütü YPG'ye inanılmaz bir destek verdiler. Bölgenin Türksüzleştirilmesi için bundan iyi fırsat olamazdı. YPG gelecek ve bölgenin demografik yapısını değiştirecekti. 2024'te göreve gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar açıktan Kürtler İsrail'in doğal müttefikidir diye ilan etmişti. Çünkü bu bölgede en rahat kullanabilecekleri aparat olarak YPG PKK'yı gördüler. Yani İsrail hem Irak hem Suriye'de parçalanma hayal ediyordu. Buralarda özellikle Kürt kartını sahaya sürüp istediklerini elde edeceklerdi. Peki ne oldu? Önce Suriye'den başlayalım. 2016 yılında Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı, 2019'da Barış Pınarı ve 2020'de Bahar Kalkanı harekatlarıyla Türkiye Suriye'de masaya yumruğunu vurdu. Barış Pınarı harekatıyla Resulayn ve Tel Abyad arasında kurulan güvenli hat YPG'nin kontrol ettiği bölgeyi tam ortasından ikiye böldü ve terör koridorunun Akdeniz'e ulaşma hayalini yerle bir etti. Türkiye günden güne gücünü arttırdı. 2022 yılına gelindiğinde Suriye genelinde Türkiye'nin 100'den fazla askeri üssü, 10.000'den fazla askeri personeli ve 250 civarı tankı vardı. Yani Türkiye sınır hattı
hattına bir terör devleti kurdurmam demiş oldu. Son olarak da Aralık 2024'te Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar 10 gün civarı bir sürede Şam'ı ele geçirdiler ve Esed Rusya'ya kaçtı. Ahmet Eşşar'a yönetimi Suriye'nin başına geçti ve Türkiye askeri ve diplomatik ağırlığıyla Suriye'ye tam anlamıyla yerleşti. Ağustos 2025'te Türkiye ile Suriye arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Şu an Türkiye bu anlaşma kapsamında Suriye ordusunu eğitiyor ve modernize ediyor. Daha da önemlisi ülkenin doğusunda inanılmaz stratejik bir hava üssü olan Palmyra hava üssünü Türkiye'ye devrettiler. Bu devir hamlesi gerçekten bölgesel güç dengelerini sarsan bir hamle oldu. ABD'nin dünyadaki en büyük üslerinden biri Almanya'daki Ramstein hava üssü. Türkiye şu an Palmyra'ya bu hava üssünün büyüklüğünde bir askeri altyapı inşa ediyor. Buradaki Türk varlığı ne anlama geliyor derseniz İsrail'e karşı ciddi bir kalkan anlamına geliyor. Hem burada hem de Suriye'de sınır hattı boyunca Türk radar, elektronik harp ve diğer güvenlik sistemleri kurulacak. Bu İsrail'in bölgede istediği gibi at koşturmasının önündeki en büyük engel. Zaten İsrail üst düzey yetkililer Türkiye'nin burada askeri üs kurma olasılığı doğrudan İsrail'i tehdit ediyor diye sürekli açıklamalar yapıyorlar. Yani kuzeydeki ilk cephe olan Suriye'ye baktığınızda İsrail Kürt kartını sahaya sürmek istedi ama Türkiye bu kartı masadan çekip yere attı. Peki Irak ne alaka? Yani İsrail'den bayağı uzak burası. Ama az önce dediğim gibi İsrail'in güvenliği için parçalamak istediği ülkelerden biriydi burası. Ve kısmen bunu başardılar da. Ama burada terör örgütlerine ciddi destekler veriyorlardı. Kürt koridoru hayalinin merkezi sonuçta burasıydı. Yani Irak işin bataklık kısmıydı. Türkiye 2019'da Pençe 1 operasyonunu başlattı. Sonra Pençe 2, Pençe 3, Pençe Kaplan, Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım derken binlerce terörist etkisiz hale getirildi. Girilmez denen bütün sığınak ve mağaralar imha edildi. Pençe Kilit operasyonuyla da son kilit noktaları da kapatıldı. Burada İsrail'in bir koz olarak gördüğü tek bir yer kaldı. O da Sincar bölgesi. Burası Pençe Kilit harekat bölgelerinin güneyinde. Terör örgütü için hayati bir kavşak. Suriye sınırına sadece 50 kilometre mesafede ve PKK için Irak ve Suriye arasındaki stratejik bir geçiş köprüsü. Türkiye daha buraya operasyon yapmadı ama burayı baskı altına aldı. Erbil ve Bağdat yönetimleri arasında Sincar Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Türkiye'nin askeri baskısıyla imzalatıldı. Anlaşmaya göre bölgedeki yasa dışı silahlı unsurlar onlar tarafından temizlenecek. Yani kendi işlerini kendileri görecekler. Şu an Türkiye insansız hava araçlarıyla bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor ve örgüt başını çıkaramaz durumda. Daha da önemlisi 2024 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdat ve Erbil'i ziyaret etmişti. Burada Kalkınma Yolu projesini imzaladılar. Bu proje Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan devasa bir ticaret koridoru. Böyle bir koridoru oluşturuyorsanız bölgede istikrar zorunlu hale geliyor. Bakın şunu unutmayın. Böyle bir koridoru oluşturarak siz aslında burada ticaret yapacak olan bütün devletleri bölgedeki terör örgütlerinin ve terör örgütlerini destekleyen İsrail gibi yapıların karşısında durmaya mecbur bırakıyorsunuz. Ticaret istikrar ister. Ticaretin yürümesinin istendiği bölgelerde savaş olamaz. Bu kalkınma yolu da gerçekten devasa bir ticaretin döneceği bir proje. Haliyle çok fazla ülke burada aktif şekilde ticaret yapacak. İşte bu projeyi ortaya koyarak Türkiye, İsrail'in desteklediği o vekil örgütlerin tek hamlede nefesini kesti. Ticaret öyle bir şey ki mesela biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail şu an canciğer. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri bu projede aktif ticaret yaparsa ve ciddi bir ekonomik getiri sağlarsa emin olun İsrail'in desteklediği örgütün bunu bozmaması için İsrail'in çıkarlarını bile baltalarlar. Ki düşünün burada Çin gibi devletler yoğun şekilde ticaret yapacak. Yani Türkiye İsrail'in bölme hayallerini önce terör örgütüne vurduğu darbeyle sonra bölge ülkeleriyle yaptığı işbirlikleriyle yerle bir etti. Bu da İsrail'de Suriye ve Irak üzerinden kuzeyden kuşatılma hissi oluşturdu. Peki sadece buralar mı derseniz değil. Şimdi de Doğu Akdeniz'e doğru gidelim. Yani İsrail'in batısına. Doğu Akdeniz 20. yüzyılın sonlarından itibaren keşfedilen devasa hidrokarbon rezervleriyle dünyanın en büyük çatışma alanlarından biri haline geldi. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan bölgede Türkiye'yi dışlamak ve Antalya Körfezi'ne hapsetmek için ellerinden geleni yaptılar. İlk somut adımları 2011 yılında imzaladıkları İsrail-Kıbrıs Doğalgaz Anlaşması ile attılar. 2016 yılından itibaren de sürekli olarak liderler zirveleri düzenlediler. Yani bu ittifak bu bölgede Türkiye'ye karşı oluşan bir şeytan üçgenine döndü. Bölge dışından ABD, Fransa gibi birçok büyük aktörü de yanlarına alarak Türkiye'yi yalnızlaştırıp geri adım atacak hale getirmeye çalıştılar. Ve Türkiye bu bölgede ardı ardına hamlelerini yaptı. Havada yapılan ilk büyük hamle Geçitkale Havaalanı'nın kalıcı bir İHA SİHA üssüne dönüştürülmesi oldu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'den insansız hava aracı tedarik etmeye kalkıştı. Bunun üzerine Geçitkale Hava Üssü hızlı bir şekilde askeri kullanıma açıldı. İlk başta geçici bir iniş noktası olarak tasarlanmıştı burası. Sonra süreç içerisinde kalıcı hangarlar ve lojistik tesisler inşa edildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki
en önemli hava kalesi burada oluştu. Üs tamamen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. Bu kalıcı SİHA üssü bölgedeki bütün dengeleri kökten değiştirdi. Daha önce Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk gemilerine eşlik edecek insansız hava araçları Dalaman ya da Adana'daki üslerden kalkıyordu. Bu hem ciddi bir yakıt maliyetine sebep oluyordu hem de zaman kaybıydı. Herhangi bir acil durumda oraya ulaşmanız saatler sürüyordu. Şimdi bu iş tamamen değişti. Geçitkale'nin 60 metre genişliğinde ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki pisti her türlü askeri uçağın operasyonuna uygun ve olası bir kriz anında reaksiyon süresi 3 dakikaya indi. Ve Türkiye bununla da kalmadı. En son yaşanan ABD-İsrail-İran gerginliğinde biliyorsunuz İran'ın balistik füzeleri Güney Kıbrıs'ı da hedef aldı. Böyle olunca Güney Kıbrıs'ın batılı koalisyon ortakları hemen bölgeye askeri yığınak yaptılar. Türkiye savaş bahanesiyle atılan bu adımı gördü ve el yükseltti. Ercan Havalimanı'na 6 adet F-16 savaş uçağı ve gelişmiş hava savunma sistemleri gönderdi. Bu sistemler ve uçaklar orada sabit olarak konuşlandırıldı. Bu da elbette adadaki dengeleri tamamen Türkiye lehine değiştirdi. Türkiye sadece hava kuvvetleri için adım atmadı elbette. Bir de bu işin deniz ayağı var. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzey ve doğu kıyılarında iki önemli projesi var. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki şu an mevcut ana lojistik ve operasyonel karargahı Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü, Mersin ve İskenderun'daki tesisleri de kullanıyorlar ama bunların tamamının adaya ve Doğu Akdeniz'e olan uzaklığı ortada. İşte bu yüzden Türk Deniz Kuvvetleri askeri planlamalarını iki ana bölgede yoğunlaştırdı. Birincisi Karpaz Yarımadası ve Zaferburnu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Karpaz Yarımadası'nın kuzeyinde kıyılarda yer alan stratejik bir araziyi 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na tahsis etti. Buraya Türkiye askeri bir tahkimat yapacak. Bir de şu an Gazi Mausa'nın kuzeydoğusundaki İskele bölgesinde kalıcı bir askeri deniz üssü inşa ediliyor. Burası gerçekten büyük bir deniz üssü olacak. Türk Deniz Kuvvetleri unsurları adada daimi olarak konuşlanacaklar artık. Yani Türkiye'nin artık orada doğrudan bir muharip deniz gücü yapısı olacak. Bu hamleler İsrail ve ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi sınırlarında finanse ettikleri deniz ve hava üssü genişletme ve geliştirme projelerine doğrudan bir yanıttı. İsrail burada istediği gibi at koşturacağını düşünüyordu ama Türkiye'nin hamleleri bunu engelledi. Bir de Doğu Akdeniz'deki bu mücadele sadece askeri üs inşasıyla sınırlı değil. Türkiye'nin o bölgede sürekli gezen ciddi bir deniz gücü de var. Türk donanması İsrail donanmasından kat kat büyük. O yüzden şu an Doğu Akdeniz'i çok rahat bir şekilde kuşatabiliyor. Ne kadar ciddi olduğunu da daha önce defalarca gösterdi. Mesela 2018'de İtalya'nın Saipem 12.000 adlı sondaj gemisi Türkiye'nin izin vermediği bölgeye giriş yapmaya çalıştığı için Türk savaş gemileri tarafından engellendi. Geri kaçmak zorunda kaldılar. 2020'de Fransız fırkateyni Türkiye'nin ilan ettiği Navtex sahasına girmeye çalıştı ve elektronik harple kabus yaşadılar. Fransız donanmasının bile karşı koyamadığı bir donanmaya karşı İsrail'in elbette yapabileceği hiçbir şey yok. İşin açığı onlar da bunun farkındalar. İşte Doğu Akdeniz'deki gelişmeler o yüzden onları rahatsız ediyor ve onlar da Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la ortak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hem Güney Kıbrıs Rum yönetimine hem de Yunanistan'a silah sağlıyorlar. Ortak tatbikatlar düzenliyorlar. Hatta bu işi ileri götürdüler. 2025 yılının sonlarında bir anlaşma imzaladılar ve Akdeniz'de Türkiye'nin artan kapasitesine karşı Tugay seviyesinde müşterek bir hızlı müdahale gücü kurulmasına karar verdiler. Toplam 2500 askerden oluşuyor. 2 tane muharip savaş uçağı filosu var. Fırkateyni, korveti, 2 adet denizaltı potansiyellerken önemli bir güç birliği kurduklarını düşünüyorlar. Ama tabii ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına karşı pek de bir şey ifade etmiyor. Doğu Akdeniz cephesinin Kıbrıs boyutu daha çok geleceğe dönük bir hazırlık olarak görülebilir. Türkiye'nin buradaki esas darbesi Libya üzerinden vurduğu darbeydi. 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması Doğu Akdeniz'de kartların yeniden karılmasına sebep oldu. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in oluşturduğu ittifakın bölgedeki bütün o maksimalist deniz yetki alanı iddialarına hukuki bir set çekildi ve İsrail'e en büyük darbe İstmet boru hattı projesi üzerinden vuruldu. İsrail'in Leviathan ve Tamar gibi açık deniz sahalarından çıkardığı doğal gazı pazara ulaştırma gibi bir sorunu var. Amaçları Kıbrıs, Girit ve Yunanistan üzerinden İtalya'ya, oradan da Avrupa pazarına ulaşan bir boru hattı inşa etmekti. Bu şekilde Türkiye'deki hazır kurulu boru hatlarını bypass edeceklerdi. Bunun için defalarca toplantılar yaptılar, planlar çizdiler. Mali açıdan ölü bir projeydi ama gerçekleşmesi için ellerinden geleni yaptılar. Hatta belki de işin ekonomi boyutuna bile bakmadan sırf Türkiye'ye bir darbe vurmuş olmak amacıyla hayata geçirebilecekleri bir boru hattı projesiydi bu. Libya ile imzalanan anlaşma bu projeyi bitirdi. Bitirilen proje de az değil. Avrupa Birliği'nin Rus doğal gazına
gazına olan bağımlılığını tek başına %10 oranında azaltacak bir projeydi. Ama Libya ile anlaşma imzalanınca projenin güzergahı Türk Deniz Yetki Alanı'nın içinden kalmış oldu. Ve Türkiye bu projeyi iki düzeyde felç etti. Hukuki anlamda bakarsak bir devletin münhasır ekonomik bölgesinden ya da kıta sahanlığının üzerinden üçüncü devletlerin boru veya kablo hattı geçirme hakkı var. Ama bu hatların güzergahı ve çevre denetimi kıyı devletinin rızasına tabi. Türkiye kendi onayı olmadan bu deniz koridoruna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini açıklamıştı daha önce. Hatta İtalyan enerji şirketi Eni'nin yöneticileri bile Türkiye'nin rızası alınmadan bu boru hattının inşa edilmesinin hukuken imkansız olduğunu açıkladılar. Ve bunların sonucunda ABD projeden desteğini çekti. Bunun yanında bir de fiziki blokaj var. Türkiye ilan ettiği sınırları sadece kağıt üzerinde ilan eden bir devlet değil. Onları savaş gemileri ve insansız hava araçlarıyla fiziki olarak da koruyor. Mesela Ağustos 2025'te İsrail'i Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Fransa'ya bağlayacak olan fiberoptik kablo projesi Türkiye'nin engeline takıldı. Denizde deniz tabanı araştırması yapmak için gelen gemi Türk Deniz Kuvvetleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Atıldı yani. Ve daha da önemlisi Türkiye şu an Libya'da kalıcı bir askeri varlığa da sahip. Hatta ülkedeki askerlerin sayısının 3000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Zaten elektronik harp sistemlerinden insansız hava araçlarına kadar ne ararsanız orada şu an var. Yani İsrail'in batısı, diğer bir deyişle Doğu Akdeniz tam anlamıyla Türk hakimiyetine girmiş durumda. Ama işler bununla da bitmiyor. Bir de meselenin Kızıldeniz ve Afrika boynuzu boyutu var. İsrail'in dış ticaretinin ve enerji güvenliğinin ikinci önemli cephesi güneyde Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı üzerinden Hint Okyanusu'na açılan deniz ticaret rotası. İsrail'in Akdeniz dışındaki tek limanı Necef Çölü'nün güneyindeki Eilat Limanı. Süveyş kanalına alternatif olarak burası İsrail'in Asya ve Afrika pazarına doğrudan erişim sağlayabildiği tek can damarı. İşte bu güzergahta Türkiye'nin Somali ve Sudan'daki stratejik yerleşimi İsrail için bir çevreleme planı anlamına geliyor. Türkiye, Somali ile savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzaladı ve bir bakıma Somali'nin garantörü oldu. Mogadishu'da şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü var. Bu üs hem Somali ordusunun en elit komando birliği olan Gorgor Tugaylarını eğitiyor hem de bölgede Türk hakimiyetini garanti ediyor. Şu an bu üste yani Somali'de Aselsan'ın gelişmiş hava arama radarları var. Mogadishu'da F-16 savaş uçakları var. İnsansız hava araçları var. Yani şu an Türkiye Aden Körfezi'nin tamamını denetim altında tutabiliyor. Zaten bu güçlü denetim sayesinde Somali açıklarında enerji operasyonları başlatabiliyorsunuz. Ve işte Türkiye'nin buradaki hakimiyeti İsrail'i inanılmaz rahatsız ediyor. Bir kriz anında İsrail Akdeniz'de Türk kuşatması altındaysa elinde bir tek Kızıldeniz kalıyor. Oranın da çıkış noktası şu an Türkiye'nin hakimiyetinde. Bu gerçekten büyük bir risk. İsrail şu an karayoluyla neredeyse hiç ticaret yapmıyor. Ticaretinin %90'ı deniz yoluyla sağlanıyor. O yüzden Türkiye'nin buralardaki varlığı oldukça önemli. Yani kısacası Türkiye'nin Somali'deki varlığı İsrail'in Eilat limanına giden deniz ticaret hatlarının kontrolünün doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözetim sahasında olması anlamına geliyor. Bunun yanında bir de Sudan'daki hakimiyet sahası var. Aslında 2017 yılında müthiş bir gelişme olmuştu ve Türkiye Sudan'da Sevakin Adası'nı 99 yıllığına kiralamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri heyetleri burada fizibilite çalışmaları yaptı ve burada bir askeri üs planlaması yapıldı. Kara, hava ve deniz unsurlarını barındıracaktı bu üs. Devasa bir üs olacaktı. Tam Kızıldeniz'in kalbinde Türk hakimiyeti demekti bu. Tabii o dönem Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail ayağa kalktılar. Bu hamlenin kendilerini tehdit ettiğini iddia ettiler. Tabii onların itirazları bir şey değiştirmedi ama 2019 yılında Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir bir askeri darbeyle indirildi ve yerine gelen darbe yönetimi bildiğimiz kadarıyla Sevakin Adası'ndaki çalışmaları durdurdu. Hiçbir yabancı askerin varlığına izin verilmeyecek dendi o zamanlar. Bunlar yaşandı ve sonrasında da bir değişim olmadı diye biliyoruz. Yani Sevakin Adası'nda şu an için herhangi bir çalışma yok diye biliyoruz. En azından bildiğimiz kısım bu. Neden bunu özellikle vurguluyorum? Çünkü orada son yıllarda işler değişti. 2023 yılında Sudan ordusuyla Hızlı Destek Kuvvetleri arasında büyük bir iç savaş başladı. Bu iç savaş sürecinde Türkiye ile Sudan'ın ilişkileri tekrar eski seviyesine yükseldi. Çünkü Türkiye Sudan ordusuna çok ciddi destek verdi. Yani Sevakin Adası projesi durdu. Bu doğru. Ama tamamen bitmiş bir proje diyemeyiz. İlişkilerdeki iyileşme belki de projenin yeniden başlamasına sebep olacaktır. Veya olmuştur bile. Sadece haberimiz yoktur. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye Kızıldeniz'in göbeğini de kontrol altında tutacak bir hamle yapmış olur. Tabii mesele sadece Sevakin Adası meselesi değil. Şu an Türkiye'nin Sudan'la kurduğu iyi ilişkiler ve askeri olarak verdiği destek zaten orada nüfuzunun artmasını sağlıyor. Yani İsrail için burası da ciddi bir tehdit. Tabii bu tehdidin onlar da farkında oldukları için boş durmuyorlar. Somali tarafında Türkiye'nin etkisini zayıflatmak için Somaliland'i tanıdılar. Sudan tarafında ise Hızlı Destek Kuvvetlerine askeri ve maddi destek veriyorlar. Yani İsrail güneyde bir de Türk tehdidi olduğunu düşünüyor.
düşünüyor. Ama her şey Türkiye'nin bölgede etki alanını genişletmesiyle sınırlı değil. Bir de Türkiye'nin yükselen bir askeri teknoloji merkezine dönüşmesi gerçeği var. Türkiye, İsrail'in rahatsız olmasının normal olduğu ve düne kadar sahip olmadığı çok fazla şeye sahip şu anda. Mesela Doğu Akdeniz'den bahsediyorsak TCG Anadolu ve SİHA konseptinden bahsetmemiz gerekiyor. TCG Anadolu şu an dünyanın ilk SİHA gemisi. Şu an için Bayraktar TB3 bu gemiden kalkış ve gemiye iniş yapabiliyor. Yakın zamanda insansız savaş uçağımız Kızılelma da bu gemide kullanılacak. Bir gerginlik anında Bayraktar TB3 ve Kızılelmalarla dolu bir TCG Anadolu'nun Doğu Akdeniz'de İsrail'i ne kadar tehdit edeceğini anlatmama gerek yoktur muhtemelen. Bir de bunun yanında Türkiye reis sınıfı denizaltı projesini yürütüyor. Hatta ilk 2 denizaltı donanmaya katıldı bile. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip bu denizaltılar Doğu Akdeniz'de İsrail'in gemi yüzülmesini tek başlarına engelleyebilirler. Düşünün ki 3 haftaya kadar kesintisiz olarak suyun altında kalabilen inanılmaz modern denizaltılardan bahsediyoruz şu anda. Ultra sessiz bir denizaltı bu. Tespiti neredeyse imkansız. Yerli üretim Akya ağır torpidosunu taşıyorlar. Kapsüllü versiyonuyla atmaca gemi savar füzelerini taşıyabiliyorlar. Yani İsrail donanmasına nefes aldırmaz bunlar. Bunların yanında bir de Türkiye'nin çelik kubbesi var. Bir gerginlik anında çelik kubbenin bileşenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırıldığında İsrail Hava Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de rahat hareket edemeyecek ki bunun gemiden kullanılan versiyonları da var. Zaten Türkiye Doğu Akdeniz'de hava sahasını kapatabilirse başka bir şey yapmasına gerek yok. İsrail sadece hava kuvvetinden oluşuyor. Onu durdurduğumuzda herhangi bir savaşta İsrail'in şansı yok. Onlar da bunun gayet farkındalar. Bunun yanında Türkiye Kaan Savaş Uçağı projesini ilerletiyor. Tayfun balistik füzesini Türk sınırlarından İsrail'in herhangi bir noktasını vurabilecek hale getirdi bile. Anka 3 insansız savaş uçağıyla derin darbe kabiliyeti kazanıyor. Daha saymakla bitmez. Türk savunma sanayi durmaksızın çalışıyor ve kuşatmanın bir cephesini de belki de bu oluşturuyor. Yani ortada böyle bir tablo var. Hatta şöyle yapalım. Bu tabloyu gözümüzün önünde bir somutlaştıralım. İsrail bu noktada Türkiye önce sınır ötesi harekatlarla Suriye'de bir sürü askeri üsse inşa etti. Sonra Türkiye'nin desteklediği muhalifler Suriye'yi Esed rejiminden temizlediler ve Türkiye'ye sınırsız alan açtılar. En önemlisi de Palmira askeri üssü. Türkiye burada devasa bir hava üssü kuruyor. Aynı Türkiye Irak'ın kuzeyinde Pençe serisi harekatlarla birçok bölgeye askeri anlamda yerleşti ve İsrail'in Kürt kartını tamamen elinden aldı. Doğu Akdeniz'e baktığınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Geçitkale'de bir SİHA üssü inşa etti. Ercan Havalimanı'na F-16 savaş uçağı konuşlandırdı. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir ucuna askeri tahkimat yapıyor, diğer tarafına da devasa bir askeri üssü inşa ediyor. Aynı Türkiye, Libya ile deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzaladı ve Doğu Akdeniz'in dünya ile bağını kesti. Libya'da kalıcı askeri üsler kazandı. Sudan'da Sevakin Adası'nda bir belirsizlik olsa da ciddi bir nüfuz elde etti. Yani orada da sürprizlere açık olmak gerekiyor. Somali'de ise tam anlamıyla bir hakimiyet sağladı. Çok güçlü bir askeri varlığa sahip ve burası sayesinde İsrail'in dünyaya ulaşabildiği 2 deniz güzergahından biri olan Kızıldeniz'in çıkışını kontrol altında tutabiliyor. Şimdi şu tabloya bir bakın ve soruyu siz cevaplayın. Sizce İsrail haklı mı? Gerçekten Türkiye İsrail'i kuşatıyor mu? Yoksa Türkiye artan gücüyle birlikte etki alanını genişletiyor da onlar mı kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.